Öfke günahı denildiğinde akla çoğu zaman dizginlenemeyen yıkıcı bir hiddet gelir. Peki öfke her zaman bir günah mıdır yoksa doğru elde tutulduğunda bir erdeme dönüşebilir mi? Nanatsu Taizai evreninin sevilen karakteri Meliodas tam da bu sorunun vücut bulmuş hali gibidir. Dışarıdan bakıldığında neşeli, umursamaz ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken Meliodas aslında 7 ölümcül günahtan öfkeyi temsil eder. Ejderhanın öfke günahı olarak anılan bu genç gönüllü savaşçı, yüzünde gülümsemeyle dolaşırken omuzlarında bastırdığı muazzam bir hiddetin yükünü taşır. Onun hikayesi boyunca öfkenin nasıl işleneceğine dair derin bir yolculuğa çıkarız. Bu yolculukta kimi zaman öfkenin bir kenti haritadan silecek kadar yıkıcı gücüne tanık oluruz. Kimi zaman da en karanlık anlarda adalet duygusuna dönüşen bir ateş gibi parladığını görürüz. Meliodas'ın belki de en ilginç yanlarından biri günah olarak damgalanan öfkenin onun karakterinde iki uç arasında gidip gelmesidir. Günah mı, erdem mi sorusu onun yaşaya geldiği deneyimlerde somutlaşır. Bu video boyunca Meliodas'ın kırık kılıcının peşine takılarak onun bastırdığı öfkeyi ve bu öfkenin hem yıkıcı hem de dönüştürücü yönlerini keşfedeceğiz. Meliodas'ın hikayesindeki felsefi ve edebi motifleri çözümlemeye, Hristiyanlıktaki 7 ölümcül günah kavramından tutun da farklı mitolojilerdeki öfke temalarına kadar uzanan kapsamlı bir inceleme yapacağız. Eğer kanala abone olup videoyu beğendiyseniz ve hazırsanız Meliodas'ın kırık kılıcının simgesel yolculuğuna buyurun başlayalım. Don't cross me or you'll learn quick the hard way that I'm not one to mess with. I got a mind and Meliodas, Lyones Krallığı'nın en güçlü şövalyelerinden oluşan 7 ölümcül günahın kaptanı olarak tanındığında henüz genç bir çocuk görüntüsündeydi. Sol omzundaki ejderha dövmesi onun öfke günahını simgeliyordu. Fakat ironik biçimde Meliodas öfkesini sürekli kontrol altında tutan, çoğu zaman lakayt ve şakacı bir tavır sergileyen biriydi. İşin aslı Meliodas öfkesini bastırmayı öğrenmişti. Çünkü bu duygunun dizginlerinden boşandığında nelere mal olabileceğini çok iyi biliyordu. Yüzyıllar süren yaşamında sevdiklerini kaybetmenin acısıyla birleşen gazabı tam anlamıyla bir felakete yol açmıştı. Meliodas'ın öfke günahının ardındaki gerçek 16 yıl önce Danafor Krallığı'nda gizliydi. Sevdiği kadın Liz'in gözleri önünde öldürülmesi Meliodas'ın içinde sakladığı iblisi serbest bıraktı ve bu öfke patlaması Danafor'u haritadan sildi. Bir anda sakin ve güler yüzlü Meliodas gitmiş, yerine acısıyla koca bir krallığı yerle bir eden kudretli bir iblis gelmişti. Tıpkı Homeros'un İlyadası'nda Achilleus'un gazabının sayısız cana mal olup kahramanların ruhlarını yer altına yolladığı andaki gibi Meliodas'ın öfkesi de aynen Achilleus'unkine benzer bir şekilde felaket getiren bir güce dönüşmüştü. Bu trajik olay Meliodas'ı derinden değiştirdi. Artık öfke onun için bir günah sembolü, kaçınması gereken karanlık bir taraftı. Bu noktadan sonra Meliodas öfkesini zapt etmeyi bir prensip haline getirdi. Öfkesini bastırmak bir anlamda onun kefareti oldu. Yıllar boyunca neşeli bir maske takarak arkadaşlarını güldürdü, düşmanlarına karşı bile ölümcül darbeler yerine ölçülü hamlelerle yetindi. İnsanlara el şakaları yapan, sanki dünyadan bir habermiş gibi davranan bu kaptanın kalbinde aslında sürekli kontrol altında tuttuğu bir volkan kaynıyordu. Öfke artık onun için kontrol edilmezse yıkım getirecek bir günahıydı. Ancak tam da bu yüzden kendi içinde sabrı ve soğukkanlılığı geliştirdi. Hatta denebilir ki Meliodas öfke günahının zıttı olan tevekkül ve sabır erdemini içselleştirmişti. Nitekim Hristiyan öğretisinde de öfkenin panzehiri sabır ve bağışlamadır. Zira Hz. İsa bile öfkeye kapılmanın insan ruhunu karartacağını söylerken sabrı kutsal bir erdem olarak işler. Bu yönüyle Meliodas öfke günahının altında yatan erdemi, sabrı ve merhameti günlük tavırlarında sergileyerek kendi içinde bir denge kurmaya çalıştı. Meliodas'ın hikayesinde bir nesne var ki onun bastırdığı öfkenin ve geçmişinin sembolü haline gelmiştir. Kırık kılıç. Meliodas ilk ortaya çıktığında gerçek bir kılıç yerine yalnızca kırık bir kılıcın kabzasını taşır haldeydi. Bu yeşil ejderha kabzalı, ucu kırık kılıç parçası aslında ejder kılıcı, Dragon Handle adıyla da bilinen karanlığın tabutunun bir parçasıydı. Ancak Meliodas için bu kırık kılıç çok daha derin bir anlama sahipti. Danafor'un yıkıntıları arasında ele geçirdiği bu kılıç bir yandan iblis klanının mührünü açacak anahtarın parçası olduğu için önem taşırken diğer yandan Meliodas'ın geçmişteki günahının yükünü simgeleyen bir yadigar gibiydi. Meliodas Ban'ın deyimiyle 7 günaha katıldığı günden bu yana bu kırık kılıcı asla yanından ayırmamıştır. Onu canı pahasına korur. Öyle ki Basti hapishanesi olayında zehirlenip yere serilmişken bile bir şövalye kabzaya uzandığında Meliodas bilinçsiz halinden uyanarak kılıcına dokunan düşmanı dehşete düşürmüştür.
Bu sırada gözleri simsiyah kesilir, iblis mührü alnında belirir ve Meliodas titrek bir sesle "Ölsem bile bu kılıcı bırakmam. Bu ancak günahlarım için kefaret olabilir" diyerek adeta yemin eder. Bu sahne kırık kılıcın Meliodas için nasıl bir kefaret sembolü olduğunu açıkça ortaya koyar. Kılıç kırık ve eksiktir. Tıpkı Meliodas'ın iç dünyasının Liz'in ölümünden sonra kırılmış olması gibi. Onu sürekli yanında taşıması ise geçmişteki hatasının sorumluluğunu omuzlarında taşıdığına dair bir hatırlatmadır. Bir başka açıdan bakarsak kırık kılıç Meliodas'ın kendini sınırlayışının da bir göstergesidir. Keskin bir kılıcı olmayışı aslında Meliodas'ın kendine bilinçli koyduğu bir fren gibidir. Tam gücünü salıverecek, ölümcül darbeler indirecek bir silah taşımaktan kaçınır. Bunun yerine kılıcının kırık ucu ve kendine has büyü gücüyle savaşır. Bu tercihi içindeki öfkeyi bastırmak ve kontrolsüz şiddetten uzak durmak isteyen birisinin tercihi değil de nedir? Nitekim öfkesini dizginleyemediği bir anın bedelini Danafor'da korkunç bir biçimde ödemiş olan Meliodas artık kılıcının dahi tam olmamasını isteyerek kendi gücünü sembolik olarak kısıtlar. Kırık kılıç işte bu yüzden onun hem gücünün hem de pişmanlığının simgesidir. Bir gün bu kılıç elinden alındığında ki Helbram tarafından çalınmış, iblis klanının mührünü açmak için kullanılmıştır. Meliodas'ın en büyük korkularından biri gerçekleşir. Geçmişinin hayaleti geri dönmüştür. Belki de bu yüzden Meliodas kılıcı elindeyken kendini zapt edebildiğini düşünüyordu. Kılıç gidince içinde yıllardır bastırdığı öfke zincirlerini kırabilirdi. Fraudrin, Danafor'un katili, Dreyfus'un bedenini ele geçiren, Meliodas'a en büyük acısını yaşatan iblis. On emirin bir üyesi olan Fraudrin, Lyoness'i işgal ettiğinde Meliodas için hesaplaşma vakti gelmişti. Bu sahne Meliodas'ın öfke temasının zirve yaptığı anlardan birisi. Çünkü burada artık Meliodas öfkesini dizginlemiyor. Bilakis yıllardır içinde biriktirdiği o karanlık duyguyu bilinçli bir şekilde serbest bırakıyor. Savaşın sonunda Fraudrin tüm hayat enerjisini patlamaya dönüştürüp Lyoness'i yok etmeye kalkışır. Meliodas ise soğukkanlılıkla ortaya çıkarak bu fedakarlık saldırısını engeller. Fraudrin şaşkındır, planı boşa çıkmıştır ve çaresizce son kozunu oynar. Meliodas'ı kışkırtmaya, acıma duygusuna hitap etmeye çalışır. Hatta içinde kaldığı Dreyfus'un oğluna, Griamor'a duyduğu sahte baba sevgisinden dem vurur. Lakin Meliodas'ın gözlerinde merhametten eser yoktur. O an Meliodas'ın içindeki iblisin yüzeye çıktığı andır. Fraudrin Meliodas'ın kendisini öldürmesini ister hale gelir. Bir nevi intihar provokasyonu. Meliodas da bunu hiç tereddüt etmeden yapar. Yumruğunu alevler içinde Fraudrin'in gövdesine geçirerek iblisin bedenini üstten aşağıya küle çevirir. Üstelik Meliodas bunu yaparken herhangi bir tereddüt, üzüntü veya vicdan azabı belirtisi göstermez. Aksine bir ara Fraudrin'in umutlarını yok edip onu umutsuzluğa sürüklemenin kendisine haz verdiğini bile söyler. İşte öfke günahının karanlık yüzü budur. İnsanı intikam hazzıyla sarhoş eden, merhameti körelten kör edici bir gazap. Bu sahnede Meliodas belki de ilk kez öfkesinin onu nasıl da gaddar ve soğuk biri haline getirebileceğini biz izleyicilere gösterir. Onun normalde şefkatli yüreği Fraudrin söz konusu olduğunda taş kesilmiştir. Çünkü karşısındaki sevdiği kadının katilidir ve Meliodas bu hesabı kapatmakta bir an bile tereddüt etmez. Bu an izleyiciler için sarsıcıdır. Kahramanımızın da zalimce bir tarafı olabileceğini, öfke günahının aslında onun içinde uyuyan bir canavar olduğunu anlarız. Yedi Ölümcül Günah ekibinin diğer üyeleri de o an irkilir. Çünkü karşılarındaki Meliodas tanıdıkları kaptan değildir sanki. Bu noktada şu soru belirir. Meliodas Fraudrin'i öldürmekle doğru mu yaptı? Bir anlamda büyük bir kötülüğü ortadan kaldırmıştır. Lyoness'i kurtarmıştır. Ancak bunun yapış şekli bir erdemli kahraman edasından çok kişisel intikamını alan bir gazap meleği gibidir. Günah mı, erdem mi sorusu Fraudrin sahnesinde tam da bu ikilemde hayat bulur. Meliodas'ın öfkesi hem bir günahtır. Zira onu acımasız bir katile dönüştürmüştür. Hem de bir erdemdir. Çünkü halkını yok olmaktan kurtarmıştır. Belki de burada öfkenin ince çizgisiyle karşılaşırız. Kime yöneltilirse ve neden dolayı ortaya çıkarsa öfke o kadar günah ya da erdem olur. Meliodas'ınki sevgili Liz'in intikamı ve masumları koruma içgüdüsüyle harmanlanmış bir öfkedir. Bu yüzden izleyici hem onu kınar hem de anlar halde bulur kendini. Meliodas'ın öfkesini ele alan bir diğer unutulmaz sahne hiç şüphesiz Escanor ile yaptığı düellodur. Bir tarafta güneşin gücünü içinde taşıyan kibir günahı Escanor, diğer tarafta karanlıkta güçlenen öfke günahı Meliodas. İki günahın çarpışması adeta felsefi bir alegori gibidir. Escanor ve Meliodas'ın çarpışması sadece fiziksel bir güç gösterisi değil, aynı zamanda öfke ve kibir gibi iki güçlü duygunun da kapışmasıdır. Bu düellonun arka planında Meliodas'ın tekrar iblis tarafına yenik düşmeye başladığı bir dönem yatar. Meliodas duygularını kaybettikçe daha Assault mod denilen karanlık formuna yakın bir hale bürünmüştür.
Camelot yakınlarında Meliodas kendi kardeşi Zeldris'in oyununa gelip bir karanlık kozaya, Melaskua'nın büyüsüne hapsedilir. Elizabeth tehlikeye girince Meliodas bir kez daha tüm iblis gücünü salıverir ve hafızasını, duygularını yitirircesine eski acımasız benliğine yaklaşır. İşte bu Meliodas dost düşman ayırt etmeksizin önüne geleni biçecek gibiyken Escanor araya girer. Merlin'in oluşturduğu kusursuz küp büyüsünün içinde Escanor ve Meliodas kozlarını paylaşırlar. Aslında Meliodas'ın öfkesi Escanor'un kibrine çarpar. Savaş başladığında Meliodas Escanor'u küçümseyerek saldırır. Gözlerinde o tanıdık karanlık parıltı vardır. Escanor ise her geçen saniye güçlenir, kibri ve özgüveni zirveye çıkar. Meliodas öfkesinin verdiği vahşetle Escanor'u yaralasa da Escanor'un kibirli soğukkanlılığı güneş gücüyle birleşerek Meliodas'ı durdurmaya başlar. Giderek büyüyen Escanor en sonunda tam öğlen vakti divan formuna ulaştığında Meliodas'ın tüm öfkesi ve karanlığı bir anda anlamsızlaşır. Escanor Meliodas'ı tek bir elle yarıp geçer. Bu, kibrin öfkeye karşı kazandığı sembolik zaferdir. Bu zafer anı aslında şunu ima eder: kendine sarsılmaz bir güven ve amaç sahibi olan biri, kontrolsüz öfke ne kadar güçlü olursa olsun onu alt edebilir. Escanor burada sanki Meliodas'ın kaybolmaya yüz tutmuş benliğini tokatlayıp kendine getiren bir dost gibidir. Nitekim Meliodas bu çarpışmadan sonra baygın düşer ve bir süre etkisiz hale getirilir. Böylece tam anlamıyla karanlığa teslim olması önlenmiş olur. Bu karşılaşmanın duygusal ve felsefi boyutu da oldukça derindir. Escanor ve Meliodas dövüşürken aslında öfkenin insanı nasıl körleştirdiğini ve kibrin insana nasıl bir irade gücü verdiğini izleriz. Escanor kendine güveni sayesinde Meliodas'ın saldırılarına göğüs gererken Meliodas öfkesinin etkisiyle zalimce davranır ve sonunda yenik düşer. Bu sonuç Meliodas açısından öğreticidir. Öfkesine kapılıp gittiğinde karşısına daha büyük bir güç çıkıp onu mağlup edebilir. Bu durumda öfke ne bir erdem ne de bir güç olmuştur. Tam tersine bir zayıflık haline gelmiştir. Escanor'un meşhur kendine has özgüveni ve sözleri Meliodas'ın o anki haleti ruhiyesini ayna tutar. Bu düello hikaye içerisinde Meliodas'ın kendi gölgesiyle yüzleşmesi gibidir. Öfkesinin onu yenilgiye götürebileceğini görür ve bir anlamda tökezler. Escanor karşılaşması sayesinde Meliodas tekrar kontrolü ele aldığında öfkesini yenmenin önemini daha iyi kavrar. Bu, öfkenin bir günah olarak bırakılması, dizginlenmesi gereken bir şey olduğunu bir kez daha vurgular gibidir. Ancak aynı zamanda Escanor'un zaferi, Meliodas'ın dostlarının yardımıyla karanlığı yenebileceğinin de bir göstergesidir. Yani öfke paylaşılmadığında, tek başına yaşandığında insanı yiyip bitirir. Ama dostluk, sevgi gibi erdemlerle çevrelendiğinde kontrol altına alınabilir. Escanor burada bir arkadaş olarak Meliodas'ın günahına set çekmiş, adeta öfkeni biz durdururuz, sen karanlığa düşme demiştir. Meliodas'ın öfkesi üzerinden ilerlerken ister istemez daha büyük bir kavrama varıyoruz: öfke duygusunun kendisi. Tarih boyunca ve çeşitli inanç sistemlerinde öfke kimi zaman şeytani bir kusur, kimi zaman ise kutsal bir gazap olarak görülmüştür. Bu bölümde Hristiyanlığın 7 ölümcül günah öğretisinden ve başka mitolojilerden örneklerle öfkenin nasıl yorumlandığına kısaca değinecek ve bunları Meliodas'ın kişiliğiyle bağlantılandıracağız. Hristiyan teolojisinde öfke, insan ruhunu kemiren ölümcül günahlardan biridir. Aziz Thomas Aquinas gibi düşünürler, haksız öfkenin insanı adalet duygusundan saptırdığını yazarlar. Hatta bir Katolik yazar öfkeyi kalbi içten içe aşındıran bir asit, ruhu bir volkan gibi patlamaya hazır hale getiren zehir olarak tanımlar. Gerçekten de kontrolsüz öfke bireyin hem kendine hem çevresine zarar vermesine yol açan kör edici bir duygudur. Ortaçağ resimlerinde öfke genellikle kendi kendini yiyip bitiren bir canavar olarak tasvir edilir. Zira Hristiyan inanışına göre öfke sahibini yakar. Nitekim Budist bir deyişle öfkeyi içinde tutmak, zehir içip başkasının ölmesini beklemeye benzer diyerek kızgınlığın aslında en çok öfkelenen kişiye zarar verdiğini anlatır. Meliodas'ın uzun hayatına baktığımızda bu sözlerin ete kemiğe büründüğünü görürüz. Öfkesi yüzünden ölümsüz bir lanete mahkum olmuş, yüzyıllarca acı çekmiştir. Kendi babası İblis Kral'ın gazabı yüzünden sevdiğiyle tekrar tekrar sınanmıştır. Yani öfke, Meliodas'ın kaderinde bir sınav olarak defalarca karşısına çıkmıştır. Tanrısal öfke. Eski ayitte Tanrı'nın gazabı adaleti sağlamak için yer yer tecelli eder. Haksızlığa karşı duyulan haklı öfke, özellikle haksızlıkları düzeltmek uğruna hissedildiğinde bir erdeme de dönüşebilir. Mesela Hazreti İsa'nın tapınaktaki para tüccarlarını kovması kutsal bir öfkenin en ikonik örneği sayılır. Hristiyan inancına göre İsa, Kudüs'teki kutsal tapınağın bir ibadethaneden ziyade insanların dini duygularının sömürüldüğü bir pazar yerine dönüştürüldüğünü gördüğünde sessiz kalmamıştır. Elindeki kamçıyla masaları devirmiş, tüccarları dışarı atmıştır. Buradaki öfke kontrolsüz bir sinir krizi değil,
kutsal olanın korunması adına gösterilen bilinçli bir tepkidir. Meliodas'ın öfkesine de bu pencereden bakabiliriz. Onun öfkesi sadece bir yıkım aracı değildir. Aslında kendi kaderine ve evrenin en yüksek otoriteleri olan tanrılara karşı baş kaldırıdır. 3000 yıl boyunca sevdiği kadının gözleri önünde ölmesini ve yeniden doğmasını izlemeye mahkum edilen Meliodas, bu ilahi adaletsizliğe karşı büyük bir öfke besler. Ancak bu öfke onu yoldan çıkarmaz. Aksine ona bu zalim döngüyü kırmak için gereken iradeyi verir. Onun öfkesi tıpkı İsa'nın tapınaktaki masaları devirmesi gibi yanlış giden bir sistemi reddetmektir. Meliodas'ın öfke günahı sevdiklerini korumak ve bu ebedi zulme son vermek için bir motivasyon kaynağına dönüştüğünde artık yıkıcı bir günah olmaktan çıkıp adaleti arayan bir erdeme dönüşür. İzleyici burada onun öfkesini bir karakter kusuru olarak değil, zulme boyun eğmeyen bir kahramanlık nişanesi olarak görür. Sonuçta adaletsiz bir dünyada öfkelenmemek, o adaletsizliği kabul etmek anlamına gelir. Öte yandan Hristiyanlıkta öfkenin zıttı olan erdem, sabır ve affedicilik olarak öğretilir. Bu da Meliodas'ın karakter gelişiminde önemli bir temadır. Elizabeth sayesinde Meliodas affetmeyi ve sabırlı olmayı tekrar öğrenir. Kendisini öldüren Estaros da dahil birçok düşmanına karşı kin gütmek yerine onları durdurup yoluna devam etmeyi seçer. Öfke kavramı sadece dini metinlerde değil, mitolojilerde ve felsefede de sıkça tartışılmıştır. Yunan mitolojisinden örnek alalım. İlyada destanının açılış sözcüğü menin, yani öfkedir. Akilius'un öfkesi destanın ana temasını oluşturur. Homeros, Akilius'un öfkesini kahramanlar için karanlık bir kadere yol açan, sayısız acıya neden olan bir duygu olarak betimler. Akilius sevdiği dostu Patraklos'a öldüğünde öfkeye kapılır. Sonunda Troya Savaşı'nın gidişatını değiştirecek kadar ileri gider. Onun gazabı tıpkı Meliodas'ın Danafor'da yaşadığı gibi yıkıcı ama bir bakıma anlaşılabilir bir insani tepkidir. Yunan tragedyalarda öfke çoğu kez trajediyi tetikleyen kusurdur. Aristoteles buna hamarşia der. Ancak doğru zamanda ve doğru hedefe yöneltilen öfkenin de insana mahsus bir erdem olabileceğini söyler. Aristoteles, herkes öfkelenebilir. Bu kolaydır. Ancak doğru kişiye, doğru ölçüde, doğru zamanda ve doğru nedenle öfkelenmek işte bu zordur diyerek öfkenin doğru yöneltilmesi halinde ahlaki bir boyutu olabileceğini anlatır. Meliodas da zamanla öfkelenmesi gereken şeyi ve zamanı öğrenir. Eskiden kontrolsüzce patlayan gazabı hikayenin ilerleyen safhalarında daha temkinli bir ateşe dönüşür. Norse mitolojisinde ise Berserkerlar adıyla anılan savaşçılar öfkeden güç alan figürlerdir. Savaşa girdiklerinde transa benzer bir öfke nöbetine tutulur, acıyı hissetmez ve olağanüstü bir güç kazanırlarmış. Viking efsanelerinde bu Berserker öfkesi hem bir lütuf hem bir lanet olarak tasvir edilir. Savaşta onları yenilmez kılar ancak kontrol edilemediğinde dost düşman ayırt etmeden her şeyi yok eden bir çılgınlığa dönüşür. Bu da bize öfkenin çift yönlülüğünü gösterir. Meliodas'ın iblis tarafının öfkeden beslenip güçlenmesi ancak bu kontrolsüz gücün sevdiklerine de zarar verme potansiyeli Berserker efsanelerini anımsatır. Meliodas iblis formundayken adeta bir Berserker gibidir. Gücü muazzam artar fakat bilinci karanlığa gömülür. İşte bu yüzden kontrolsüz öfke her kültürde korkulan bir şey olmuştur. Başlıca Budizm olmak üzere Doğu felsefelerinde öfke 3 zehirli duygudan biri sayılır. Diğerleri arzu ve cehalettir. Budist öğretiler öfkenin zihni bulandırdığını ve karmayı olumsuz etkilediğini söyler. Ancak aynı zamanda meta, yani sevgi dolu şefkat, meditasyonlarıyla öfkeyi şefkate dönüştürmekten bahsederler. Meliodas'ın hikayesinde Elizabeth'in sevgisi onun öfkesini dindiren en büyük etkendir. Ne zaman Meliodas kontrolden çıkacak olsa Elizabeth araya girer, bazen bir sarılış, bazen gözyaşlarıyla ona sakinleşmesini hatırlatır. Bu, sevginin öfkeye galip gelmesi temasının bir yansımasıdır ve pek çok kültürde benzer hikayeler bulunur. Örneğin Şinto efsanelerinde fırtına tanrısı Susanoo'nun öfkesini yatıştırmak için yapılan ritüeller gibi. Sonuç olarak mitoloji ve felsefe bize şunu öğretiyor. Öfke doğaldır ama nasıl kullanıldığı önemlidir. Kimi zaman savaşçıları zafere taşır, kimi zaman da felakete sürükler. Meliodas'ın yolculuğu da bu kadim dersin modern bir anlatımı gibidir. Öfkesini şeytani yönüyle bağdaştıran Meliodas onu dizginlemeyi öğrenerek bir nevi kendi gölgesini ehlileştirir. Bu süreçte karşımıza çıkan günahlar, erdemler, lanetler gibi dini motifler, kılıç metaforu, yolculuk motifi gibi edebi motiflerle iç içe geçerek zengin bir hikaye örgüsü sunar. Meliodas'ın kırık kılıcıyla simgelenen öfke yolculuğunun sonunda şu soruya geri dönüyoruz. Günah mı, erdem mi? Meliodas için öfke ilk bakışta büyük bir günahtı. Koca bir şehri yok edecek kadar kontrolsüz bir gazap onun ruhunda kara bir leke bırakmıştı. Bu yüzden uzun süre kendi duygularını bastırdı. Öfkesini zapt ederek yaşamaya çalıştı. Kırık kılıcını bir kefaret simgesi gibi yanında taşıması, geçmiş hatasını unutmamak ve yeniden aynı hataya düşmemek içindi. Ancak zaman içinde anlıyoruz ki öfke tamamen bastırılacak, yok sayılacak bir duyguda değildi.
doğru sebeple alevlendiğinde erdemli bir güce dönüşebiliyordu. Meliodas'ın karakter gelişimi öfkenin dönüştürülmesiyle ilgilidir. İlk sezonlarda arkadaşlarını güldüren, sinsi düşmanlarını bile öldürmekten kaçınan bu adam, sevdikleri tehdit edildiğinde gözünü karartabilen biri çıktı karşımıza. Fakat her seferinde sınandı. Öfkesine yenik düşerse kaybedecekti. Öfkesini aşabilirse ise kazanacaktı. Nihayet Meliodas hem kendini hem Elizabeth'i lanetten kurtarırken öfkesini de terbiye etmeyi başardı. Kılıcı yeniden bütün bir hale geldi mi bilinmez. Zira o kırık kılıç sonrasında bir daha Meliodas'ın eline geçmedi. Yeni nesillere bir emanet olarak kaldı. Ama Meliodas'ın kalbindeki kırık parçalar zamanla iyileşti diyebiliriz. Öfkesini kabullenip onu sevginin ve adaletin hizmetine verdiğinde artık öfke onun için ne bir günah ne de bir tehlikeydi. Aksine koruması gereken değerlere yönelttiği bir içsel ateş haline geldi. Son tahlilde Meliodas'ın yolculuğu bize şunu anlatıyor. Her insanın içinde bir öfke vardır. Bu öfke bizi mahvedebilecek bir günah da olabilir, haksızlıklarla savaşmamızı sağlayacak bir erdem de. Meliodas kendi karanlığıyla yüzleşip onu aştığında öfkesini bağışlamaya, sevgiye ve azme dönüştürebildi. Ve böylece öfkenin gölgesi altına başlayan hikaye affetmenin aydınlığında son bulmuş oldu.